Horary nedir, ne değildir, ne işe yarar? Önce bunu bir kavrayalım. Horary astroloji aslında işleyiş mantalitesi şöyle arkadaşlar. Teknik olarak tüm insanlar, yani Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, bütün herkes. Aklınızdan hayal ettiğiniz her an, aklınıza gelen her şeyin gökyüzünde bir sembolü var. Yani o anda senin aklına o soru geliyorsa zaten gökyüzü sana onu sormanı söylüyor. Yani gökyüzünde o soruyu sormanla ilgili bir alamet yoksa zaten sen o soruyu soramazsın. Ama bizim için ay çok önemli arkadaşlar. Seçim astrolojide ay çok önemli. Natal haritada ay çok önemli. Bu ay önemli arkadaşlar. Yani sen işe girecek miyim diyorsun, gösterge yanık. Bu sen tamam bakıyorsun ay olumlu. Ay tamam işe gireceksin de o senin sandığın o iş o kadar önemli bir iş değil. O iş çöp bir iş. Ne yapsın insan tabii umutla dolu. Ama gökyüzü sana bu ayrıntıyı da veriyor. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi burada seçim astrolojisi ile horary çok birbirine benziyor. Öncelikle şöyle anlatayım. Olayların meydana geliş haritalarından seçim astrolojisi ya da olay an haritaları yani ya da işlem haritaları. Şimdi çok benziyor. Mesela sen doğdun, annenden doğdun. Değil mi? Doktor aldı seni çıkardı, annenle kordon bağını kesti, kıçına şaplağı vurdu. Sen ınga dedin, doğdun. İlk ayılım haritası bakın. Bu natal harita. Natal harita değil mi? Senin dünyaya geldiğin an, doğduğun an gökyüzünde bir senkronizasyon var. Ve bu sana bir kader aşıladı. Yani sen zaten gökyüzünde öyle bir senin karakterinle ilgili bir durum olmasaydı zaten sen doğamazdın. Ve bundan sonra olacak olanların hepsi aynı bir bilgisayar oyununun içindeki level ve partları atlar gibi seçimler senin ancak konu levelleri sistemin sana programladığı bazı bölümler halinde gerçekleşecek. Başına gelecekler ve senin davranış model tabii ki sen seçimler senin her zaman kaderi yönetebilirsiniz. Bu anlamda sadece bölümleri yönetemezsiniz. Sen olaylar karşısında nasıl duracağını kendin seçeceksin. Ama olaylar kaderin içindeki olaylar mutlaktır. Yani bunları değiştiremezsiniz ama mesela senin Amerika'da yaşamanla Pakistan'da yaşaman arasında fark var. Dolayısıyla Amerika'yı mı seçeceksin, Pakistan'ı mı seçeceksin? Yani Amerika'da yaşamak istersen farklı olaylar meydana gelecek. Pakistan'a gidersen farklı olaylar meydana gelecek. Bu da işin coğrafi tarafındaki kısım. Coğrafi astroloji ile ilgili kısım. Şimdi bu doğduğun andaki kısım senin karakterinle ilgili. Psikolojik astroloji. Yani sen kimsin? Ne olmak isteyeceksin? Ne olabileceksin? Ya da nasıl davranacaksın? Olaylara tepki verme şeklin karakterinle ilgili. Ben doğduğum anda natal harita var değil mi? Natal harita nasıl ben doğduğum anda değil mi oluyor ve bana bir karakter sunuyor ve psikoloji sunuyor ve ben bu psikolojiyle karşıma gelen olayları seçiyorum ve ona göre yaşıyorum. Buna kader diyoruz. Aynı şekilde sen annenin karnından doğduğun an doktorun kestiği kordon gibi. Yani aklına gelen soru da böyle. Aklına gelen soru da böyle. Yaptığın eylem, söylediğin söz, aklına gelen soru hepsinin gökyüzünde bir ayrıntısı var. Yani öyle bir durumun içindeyiz ki arkadaşlar size gerçek söylemem gerekirse ilahi bir bilgisayarın içindeyiz, tamam mı? Şimdi burada nasıl yani? Mesela ben bir eylem yapıyorum. Eylem yaptığım anın haritasında eylemin nasıl sonuçlanacağı belli. Ama bakın seçmek benim. Yapmak istemeyebilirim. Tamam mı? Planlar bana ait. Ama kaderin beni nereye sürükleyeceğini bilmiyorum. Onu sadece astrolojiyle bilebilirim. Şimdi o zaman astroloji bir nimettir. Ne zaman başladığında sonuç farklı oluyor çünkü. Aynı şey gibi. Tramplenden atlamak gibi. Tramplenden atlamayı sen seçiyorsun. Ama belli bir hıza kavuşmadan atlarsan nereye gideceğin konusu kader. Yani orada seçimler senin. Ne zaman atlayacağına ve ne zaman sıçrayacağına sen karar veriyorsun. Burada aynı zamanda
tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar mevzusu devreye giriyor. Soruyu ben sorduğum için mi kader böyle? Yoksa ya da olayı ben yaptığım için mi kader beni oraya götürüyor? Yoksa öyle bir seçenek var da ben mi seçtiğim için oraya gidiyorum? Ya da seçtiğim şey benim bir kaderim miydi? Bu konular arkadaşlar deneye açık. Bu konuları tam olarak netleştirmemiz biraz zor. Üzerinde çok çalışmamız lazım. Bir de geleceğe gitmemiz lazım. Hani sürekli geleceğe gidip konuları farklı yerlerde deneyip nasıl sonuç aldığımıza bakabilmemiz lazım. Geleceğe gidecek teknoloji olmadığı için, geçmişe gidip tekrar aynı şeyi yapabilme teknolojimiz olmadığı için bu konuyla ilgili bilimsel olarak net bir şey söyleyemeyiz. Ama değil mi? Bilim bunu söylüyor şu anlamda. Tez olarak söylüyor. Geçmişe gidersek diyor. Ben o olayı yapmazsam diyor. Gelecek değişir diyor. Yani demek ki o zaman gelecek sürekli değişen bir opsiyonel bir şart sunuyor yani. Tam net değil yani. Dolayısıyla şu anda seçebildiğim şeyler yine önüme geldiğinde farklı şeyi seçebilseydim farklı bir yere giderdim gibi bir durum söz konusu. Aynı şekilde soru haritalarında da böyle arkadaşlar. Senin soruyu sorduğun an zaten aklına gelen her şey, hatta siz farkında değilsiniz, her gün siz zaten yıldızlarla konuşuyorsunuz. Siz zaten her gün gezegen etkileşimleriyle bir canınız sıkılıyor, çok mutlu oluyorsunuz, keyif ediyorsunuz, çok önemli durumlar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Zaten farkında olmadan bunları yaşıyorsunuz. Farkında olduğunuzda işte bu olayların sebep ve sonuç ilişkisini kurabilecek düzeye geliyorsunuz. Astroloji bu yüzden nimettir. Bu anlamda tabii Horary astrolojide, yani seçim astrolojisi de birbirine çok benziyor Horary. Şu anlamda seçim astrolojisiyle benziyor. Çünkü ben ne zaman yaparsam o zaman olacak ya. Ya bir nevi seçim astrolojisinde de olması için ne zaman yapmalıyım gibi bir soru var orada yani. Soru kalıbı var. Yani ben iş kuracağım, ne zaman kurayım veya evleneceğim, ne zaman evleneyim konusu seçim astrolojisi. Ama Horary, ben bu işte başarılı olabilecek, bakın sorular nasıl birbirine yakın görüyor musunuz? Birbirine çok benziyor. Ben bu işte başarılı olacak mıyım? Bakın orada da bir soru var. Henüz eylem yok, seçmedik. Ne zaman yapacağımız belli değil. Sadece gökyüzüne soru soruyorum. Diyorum ki yapmalı mıyım? Dolayısıyla gökyüzü bana yap veya yapma. Yaparsan şöyle sonuçlar olur. Veya şu şekilde sonuçlarla karşılaşırsın gibi bana ön bilgi veriyor. Yani ben de buna anlamda zaman kazanabiliyorum. Tamam mı? Hani diyorum ki bunu yapmamın bir anlamı da yok diyorum. Zaten sonuç pek de iyi bir yere gitmiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar asalet kavramları bizim için 10 puan. Yani Satürn'ün Boğa burcunda herhangi bir asaleti var mı? Yok. Zararda durumu var mı? Yok. O zaman problem yok. Puan ne eksi ne artı. Yani bir şey yok. Ama mesela diyelim ki Kova burcunun yöneticisi, Satürn Oğlak burcunda yönetici. O zaman burada bir üstünlük var. Tamam mı? Üstünlük kurdu şimdi bu. Çünkü yönetici. Şimdi soruyu soranın o zaman çok güçlü olduğunu görüyorum ben. Tamam mı? Gibi. Soruda soruyu soran kişi o anda ay aslında neyi kastettiğini söyler. Yani ay neredeyse onu kastediyordur. Mesela ay ikinci evdeyse kişi benim sevgilimle aram nasıl, düzelecek mi sorusunda parayı kastediyordur. Ya da cinsel bir konuyu kastediyordur. Ya da Koç burcu konseptinde. Ay Koç burcu. Yani sevgilisiyle ilgili arasındaki maddi alışverişi ya da cinsel hazları kastediyordur. Ama bizim için ay çok önemli arkadaşlar. Seçim astrolojisi ay çok önemli. Natal haritada ay çok önemli. Bu ay önemli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada çünkü ay çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla sürekli ışık taşıdığı için, bir yerden alıp bir yere götürdüğü için gökyüzünde konulara birbirine gönderen haberci gibi. Dolayısıyla aslında ayın hareketlerine bakarak Satürn'ün ne yapmak istediğini anlıyorsun. Ya da senin kastettiğin kimse işte o konuyla alakalı. İşte orada Satürn'se o. 2, 3, 4 bir sürü kural var ama ben size püf noktalarından bahsediyorum. Asalet kavramları önemli. Tamam mı? Bir şeyin asalet kavramı önemli. Ve haritanın üstünlüğü. Alt yarımküre, üst yarımküre. Soruda bahsedilen kişi üst taraftaysa eğer, konu daha üst, yani daha önemli konumda veya başaracak mıyım sorularında, yalı olacak mı MC bizim için çok önemli konumda. Tamam mı? Burası. Olacak mı? En tepesi bu tarz soru kalıplarından. Ki çoğu soru kalıbı olacak mıdır? Tamam mı? Hani olacak mı, yapayım mı, başaracak mıyım soruları olduğu için MC bizim için 10. evin tepesi, yani MC hangi burcun elinde ve o burcun yöneticisi nerede ve asalet kavramı ne durumda ve aldığı ilk açı ne? Bu da bizim için önemli. Soruyu soran amcan da olsa, baban da olsa, annen de olsa her zaman için birinci ev soruyu sorandır. Kardeşin soru soruyor, üçüncü eve bakmayacaksın.
Çünkü kardeşin soru soruyor ama ya muhatap yani kardeşim burada birinci evde yani. Soruyu soran her zaman birinci evde. Ama kardeşin soru soruyor. Babamla ilgili bir soru soruyor. Babasıyla ilgili ya da karısıyla ilgili soru soruyor. Ayşe ile aramız diyor. O zaman Ayşe senin belki de neyin olsun? Arkadaşın olsun. Buraya bakmayacaksın yani. Kardeşin burada soruyu soran Ayşe'yi soruyor. Ayşe de onun eşi ama senin arkadaşın belki. Orada buraya bakmayacaksın. Burada kardeşin soruyor Ayşe. Ayşe onun 7. evinde oluyor. Tamam mı? Ya da kardeşin geldi sana soruyor. Diyor ki abi bu iş olur mu? Ben bu işi yapayım mı? Sorusunda kalıp 6. evdir. 6. evden bakacaksınız. Ve başarı her zaman MC'den gelir. Ay boşlukta demek hayır demek değil. Soruyu sonuca ulaştırmıyor demek değil. Ay boşlukta demek illaki olmayacak değil. Benim elimde bir sürü ay boşlukta harita var. Olumlu sonuca gitti. Dolayısıyla ay boşlukta demek olumsuz demek değil. Sadece plansız gitti arkadaşlar. Planlayamadık yani. Kontrol edemedik. Yani kendi kendine oldu gibi ya da böyle ya öyle istedim ama böyle oldu yani. Bir kontrolsüzlük veriyor ay. Yani eğer boşluktaysa. Yani boşluktaysa ya ay boşlukta soru sorulmaz diye bir şey yok. Öyle şeylere de inanmayın. Yani öyle şeyleri de beklemeyin. Öyle zaten soru sorarsanız zaten kabul. Yani o soru reel bir soru değildir. Natural olacaksınız. Yani ay boşlukta 2 saat sonra 2 saat sonra boşluktan çık o zaman sorayım. Öyle değil yani. Soruyu planlayamazsın. Soru natural olacak. Ay boşluktaysa ay boşlukta. Yani sen işe girecek miyim diyorsun, gösterge yanık. Bu sen tamam. Bakıyorsun ay olumlu. Ay tamam işe gireceksin de o senin sandığın o iş o kadar önemli bir iş değil. O iş çöp bir iş. Ne yapsın insan tabii umutla dolu. Ama gökyüzü sana bu ayrıntıyı da veriyor. Yani işe gireceğim mi? Gireceksin da iş çok sağlam değil. Yani iş çok güzel bir iş değil. Yani ya da senin seveceğin bir iş değil ya da çok güvenilir bir iş değil. Yani yanık olan bir göstergeye güvenemeyiz arkadaşım. Tamam mı? Sen yani diyeyim ben size şu yani püf noktası yanık göstergeye güvenilmez. Tamam mı? Ne olduğu meçhul. Gizli kapaklı, yalan dolan, alavere dalavere. Bu tarz şeyler hep yanıktan gelir. Tamam mı? Hani gizli kapaklı şeylerden gelir. Yani yanık bir şey gördün mü aklına bunlar gelecek önce. Tamam mı? Ay yanı, ayın da yanı olur. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor böyle şey. Ciddi söylüyorum ay yanar yani. Ayın hiç olmaması demek. Gökyüzünde ay yok. Çok beter bir durumdur onu söyleyeyim yani. Çok kötü bir durum yani. Ay yoksa ya bu şey gibi ya. Yani olayı götürecek bir şey yok ortada. Yani sonuç yok abi. Hiçbir şekilde sonuca gidemezsin. Hani isterse göstergeler olumlu olsun. Yani ay yanıksa çünkü seni taşıyacak ay orada. Tamam hani konuyu taşıyacak olan ay. Ama yanık. Tamam göstergeler olumlu olabilir. Çok zor o iş yani. Satürn, Jüpiter bunların retrolu pek önemli değil. Tabii soruyla ilgili geri gelecek mi diye bir şey soruyorsan retro önemli. Yani sorunun türüne göre değişir. Burada o sana gelmiş mi? Gelmiş. Kavuşumda bitti. Satürn orada kötücül değil. Kötücül Satürn kovada olduğu için ciddi. Muhtemelen işi sen zorlaştırıyorsundur. Senin göstergen Satürn. Soruyu soranın göstergesi. Adam gelmiş sana işte yani uzatma mesela. Anladın mı? Hocam ay güneş karşıtı dolunay etkisi soru nasıl yorumlarız? Dolunay sonuçlandıran bir şeydir. Işıklandırır. Yani netleştirir. Kesindir. Nettir. Sorunun türüne göre değişir. Ay güneş karşıtlığı. Burada sorunun türüne göre ama bu demek oluyor bir şey netleşecek demek. Çünkü ışık tutuyor ya birbirine. Aydınlatıyor. Net yani ortalık net. Kesin sonuç var. Soruyu sorma zamanı nasıl olmalı? İstediğin zaman. Yani bu senin bu yani nasıl olmalı? Ben mesela yolda gidiyorum. Aklıma bir şey geliyor. O anda soruyu açamıyorum ben. Tamam mı? Yoldayım çünkü. Diyorum ki eve gidince şu soruya bakacağım diyorum. Eve geliyorum. Saatler geçiyor. Yani kendimi kurmadım çünkü o konuda. Kurmayacaksınız kendinizi. Eve geçiyorum. Kurabilirsiniz de yani. Problem yok. Hani şey anlamında. Eve gidince bakacağım. Eve geldin. Aklına hemen o geldi ve hatta eve onun için geldin. Problem yok. Yani sonuçta geliş mesafen kadersel olarak opsiyonel. Sonuçta bir şey natural bir durum bozukluğu yok orada. Natural yani her şey. Aklına soru yolda geldi. Döndün eve geldin haritayı açtın. Çünkü bilgisayar evde. Sen o anda soruya bakacak durumda değilsin. Eve geldin soruyu açtın. O an geçerli. Soruyu sorduğun an. Soruyu çözmek için oturduğun an. Soruyu görselleştirdiğin an. Soruyu kaydettiğin an. Ben bu konuyu klik yaptım. Yani klik yani evet soruyu kabul ediyorum dedin yani. Normalde 2 tarz soru sorma şekli var. Bir astroloğun size yani bir astroloğa soru sormak. Bir de birinin size soru sorması ya da sizin kendinize soru sormanız değil. Mesela şöyle ki siz bana soru soruyorsunuz ama siz astroloji bilmiyorsunuz diye. Şimdi mesela biz burada ikinci türlü aslında sizin sorularınızı cevaplayacağız. Siz sanki kendi kendinize soru sormuşsunuz
Ama cevaplamanız için ben size yardımcı oluyormuşum gibi cevaplayacağız, tamam mı? Bu anlamda bazı kaynaklar diyor ki soruyu soran kişi sorduğu anı söyleyecek astroloğa diyor. Çok fazla başka kaynaklar diyor ki astroloğa gittiğiniz ve astroloğun sizi kabul ettiği an geçerlidir diyor. Şimdi burada hepsi geçerli. Şu var, soruyu siz soracaksınız. Bana değil, kendinize. Ama yarın öbür gün bir arkadaşınız size sorabilir. Siz soruyu kabul etmek zorunda değilsiniz. Dersin ki ben soruyu bugün kabul etmiyorum, işim var. Tamam mı? Edemem, şu an müsait değilim. Tamam mı? O sana o soruyu ne zaman sorarsa o zaman geçerli. Tekrar sen ne zaman müsait olursan o zaman geçerli. Çünkü sen bir astrologsun, o sonra danışmaya geldi. Ve sen ona randevu veriyorsun. Diyorsun ki bugün müsait değilim. Yarın konuşalım. Yarın konuşuyorsun, yarın geçerli. Yarın olursa. Hocam harikasınız. Teşekkür ederim. Harika olan sizlersiniz. Tuhaf göstergeleri nasıl bulabiliriz? Mesela çekirgeler, kaşık, ampul gibi. Teşekkür ederim. Süper. Mesela bunların her birinin göstergeleri var ama mesela bunlar senin aradığın şeyle ilgili mesela kaşık, çatal, hani bunlar Merkürle ilgili. Yani soru anında buna bakabilirsin veya burada ampul mesela o da ampul de Merkür. Sen hep Merkür'den bahsediyorsun şu an. Kaşık, ampul vesaire dediğin hepsi. Mesela çekirge de Merkür'le ilgili. Çünkü giden bir şey, zıplayan bir şey, hareket ediyor sürekli ve küçük. Küçük olanlar Merkür'le ilgili. Daha büyük hareket edenler Jüpiter'le ilgili. Yani 2 tane hareketçil gezegenimiz var. Ondan sonra bu tarz şeylerle onları çözebilirsiniz. Astrolog 7. ev diyorlar hocam. Ne diyorsunuz? Kendinize de soru sorarken 1. ev mi baz alacağız? Valla arkadaşlar kendi kendinize soru soruyorsunuz, problem yok yani, tamam mı? Başkası size soruyorsa 7. ev. Çünkü karşınızdaki kişiyi de gösteriyor. Hem soruyu soranı gösteriyor hem de senin karşıda, sen de o zaman şeyde oluyorsun yani, tamam mı? Onun karşına almış oluyorsun falan. Acayip bir korelasyon kuruluyor orada. Ama şu var Pınar, astroloğun evi 9. evdir. Onu da söyleyeyim. Ama evet, bazı hocalarımız böyle diyor. Kitaplarda da böyle yazıyor. Yani 7. evde Satürn varsa ben bu konuyla ilgili Satürn 7. evde bir sorun yaşamadım. Yani çok soru cevapladım. Ama şunlar oluyor böyle ve karşı tarafta kişi çok karşında hissediyorsun onu. Kesin konuşmamaya çalışın. Ortalama bir şeyler söylemeye çalışın. Yani tam net yanılabilirsiniz orada ya da haritayı çok iyi irdeleyin yani. Yanılabilirsiniz. Onu söyleyeyim çünkü yani üstadlarımız oraya yazdıysa vardır bir bildikleri. Ama ben dediğim gibi ben hani pek irdelemiyorum bu konulara. Benim için pek bir sorun teşkil etmiyor yani. 7. evde Satürn varmış yokmuş. Yani ben bu konularla pek şey yapmıyorum. 9. evde olursa daha tehlikeli. Ben onu söyleyeyim yani. Soruyu çözemezsin. 9. evde Satürn'le yani. Çünkü 9. ev aslında gerçekten astrolojinin evi 9. evdir. Oraya Satürn gelirse seni kısıtlar. 9. evdeki sorularda çözemeyebilirsiniz soruyu. Ben daha çok yani 7. ev Satürn'ünden 9. ev Satürn'ünden daha çok korkuyorum 7. evden bakınca yani. Ev türetme sorularda mesela ilişki sorularına Güneş soruyu soran göre 5. evde diyelim, durum göstergesi 7. ev kişinin 11. evde olarak mı yorumluyoruz yoksa genel durumu 5. ev mi diyoruz? 2. ev türetmeli sorularda mesela ilişki soruna Güneş soruyu sorana ilişki sorularında 7. evle bakacaksınız. 5 meş yok. Beni seviyor mu? 7. evin göstergesi 5. evde. Bu 5. ev aşk demek. Ha, evet, seviyor yani. Yani 5. eve sevgili diye bakılmaz yani. 7. eve bakacaksın. Çünkü sen tanımadığın biri var orada. Her ne kadar sevgilin de olsa bir muhatap olduğun biri var 7. ev. Muhatap olduğunuz herkes 7. evde arkadaşlar. Tamam mı? Ama mesela işte yani bu daha çok şey gibi yani sevgilim beni seviyor mu deyip 5. ev sevgi faktörüne bakabilirsin. Mesela örnek bak ben sana şöyle söyleyeyim 5. evle 7. ev arasındaki farkı. 5. ev mesela diyorsun ki beni seviyor mu sorusu var. Tamam mı? 5. evin göstergesi Merkür. Merkür Kova burcunda. Güneş'le beraber. İkisi de senin 1. evinde. Şimdi ne oldu? Soruyu soran sensin. Beni seviyor mu? 2 gösterge, sevgi ve aşk göstergesi ve partnerinin göstergesi ikisi de senin evinde. Ay da tabii burada evet seviyor gibi duruyor. Ama bakın Merkür yanık. Yani burada bir seviyor ama sanki gösteremiyor mu acaba? Ya da sen mi anlamıyorsun acaba? Yani çünkü yanık ya şimdi gösterge. Yanık yani sen acaba belirsiz mi? Acaba sana yetmiyor mu? Yeterli değil mi? Şimdi burada hemen Ay'a bakacaksın. Tamam, Ay nereye gidiyor? Ay 5. evde güzel. Yengeç burcunda güzel. Ay 8. evde kötü. Aslında 4, 8, 12 bunların hepsi kapalı evlerdir. Yani bunlar hep mahrem yerlerdir. 8. evde tehlikeli bir ev, survivor, ayakta kalma, mücadele etme,
ölme, dirilme, tekrar doğma. Ondan sonra 12. evde hastaneler, kapalı alan, hapis, hayaller, ondan sonra gibi konular. Dolayısıyla burada bakarken arkadaşlar düşünürken bir şeyin göstergesi 8. evdeyse iş zora girer. Bir şeyin göstergesi akrepse zora gider. 4. ev ise bende zaten. Mesela diyorsun ya işte altın küpem kayboldu, nerede? Küpenin göstergesi Yengeç burcunda, evde. Ya da 4. evde, evde. 4. evde Kova burcunda, hadi bakalım. Ne oluyor? Küpem nerede o zaman? Kadın diyor ki benim diyor küpem kayboldu. 2. evin göstergesi, tamam mı? Merkür, yani ikinci evi İkizler Burcu almış, tamam mı? Göstergesi 4. evin içinde Kova burcunda. Hadi bakalım söyleyin. Ne olmuş oluyor? Nerede olabilir yani? 4. evde. 4. ev demek. Kova burcu dijital demek. Evin içinde dijital bir şeyin arasında. Bilgisayar masasında. Evet. Yani çünkü şimdi burada diyor yani küpenin göstergesi 2. ev. 2. ev Merkür. Zaten Merkür küpe demek. Evet, doğru. Kova burcunda. Yani diyor ki dijital evde, dijital bir şeyin içinde yani, ya da yanında ya da ortasında. Yani oralarda bir yerlerde yani. Telefonla bağlantılı, elektronik bir şeyin yanında. Ev içinde kaybettiğim bir eşyanı bulmak için haritada o objeye de mi? 7. evden bakacağız. Yoksa başka yerden mi? Nerede sorusunun cevabını nasıl bulacağız? Evin içinde kaybettiğin bir eşyanı bulmak için. Mesela eşya neyle ilgili? Onun evrensel simgesine bakabilirsin. Bir. İkincisi, şimdi eşya. 2. evle ilgili eşya. Maddi değeri olanlar 2. evde ilgili. Ama mesela ben evin içinde bir yerde, evin içinde 4. eve de bakabilirim. Evimin içi 4. ev. 4. evimin içinde bir şey var mı? Mesela evime hırsız girdi. 7. evin göstergesi 4. evde. Mesela Mars hırsız, Merkür hırsız. 7. evin göstergesi 4. evine gelirse bu hırsız. Şimdi mesela örnek. Ama sen şimdi başka bir soru soruyorsan hırsız sorusunda bu hırsız. Hırsız var mı sorusunda 7. evin göstergesi 4. evde hırsız. Hırsızın türevi Mars. Acımasız, böyle yani silahlı soyguncu falan. Merkür kapkaççı yani. Satürn ama 7. evle bağlantılı olacak. Yani 7. evin bağlantısı değilse ya da 4. evde bir gezegen var mı? O gezegen nereyi yönetiyor? 4. ev boşsa senin eve bir şey girmedi. 4. evin gezegeni nerede? Yöneticisi nerede? O zaman ona bakacaksın. 4. evin yöneticisi nerede? Buna bakacaksın. Karşımızdaki insanın iyi niyetli ya da kötü niyetli olduğunu hangi planetlere göre anlarız? Bu soru tabii çok spesifik bir soru. İyi niyetli olduğunu gösteren bir sürü gösterge var. Yücelimde ise iyi niyetlidir. Göstergesi kallavi olmalı. Yani böyle yani zor da olmamalı. İyi niyetli. Şimdi bu çok böyle yani çok şey bir soru ya. Bir sürü gösterge var ki şimdi yani. Mesela Plüto Neptün'le buluşan bir gösterge belirgin bir karakter değil. Yani hani sen onunla ilgili yanılıyor olabilirsin yani. Hani sen diyorsun ki bu adam beni seviyor mu? Adamın göstergesi Neptün'le birlikte. Yani kusura bakma ablacığım ama yani Neptün'le olan gösterge senin yani sevgilini çok da anlamlı kılmıyor. Hani anlamsız kılıyor. Ne oluyor? O adam gizli bir adam. Yani karanlık biri. Gözükmüyor ki yani. Hayali bir kahraman. Beyninde büyütüyorsun falan. Şimdi mesela senin diyorsun işte senin sorduğun, kastettiğin kişinin göstergesi Plüto ile olmamalı. Birlikte olmamalı. Kontaklı olmamalı. Antisya olarak da. Antisya olarak da olmamalı. Yani bir şekilde o Plüto ile buluşmamalı. Buluşursa niyeti kötüye sokar, onu söyleyeyim. Ya da Neptün'le görünmezlik elde eder. Kişi seni kandırabilir veya tam olarak onu göremezsin ne dediğini veya tam olarak onu bilemezsin rengini. Dolayısıyla yanlış düşünebilirsin o kişi hakkında. Sana tam kendini göstermez. Uranüs çılgındır, manyak bir sevgilidir yani. Hani mesela senin gösterge Uranüs'le birlikte. Şıp sevdiğinin tekidir yani. Mesela hani sevgilim beni seviyor mu? Gösterge Uranüs'le birlikte. Ha evet, seviyor yani. Uranüsyen bir şekilde seviyor. Uranüsyen sevgi nedir? Çılgın yani, manyak, sıra dışı bir şekilde. Yani böyle evlilik falan olan bir gösterge şekli değil. Ama beni sevgilim seviyor mu diyorsun, gösterge Ay ile birlikte. Veya Ay ile Trine. Ay onun senin sevgilinin göstergesine olumlu açıya gidiyorsa, Venüs mesela. Senin sevginin göstergesiyle Jüpiter. Kontaksa Antisya ya da kavuşum ya da Trine kontaksa bu güzel şeyler. Bu gecelik bu kadar olsun. Haftaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim. İyi ki varsınız. Umarım sizlere bu konuyla ilgili katkı sunabiliyorumdur.